Selamlar, ben Semih. Bugün oyuna yeni gelen etkinliği oynayacağız ve size çok güzel bir deste göstereceğim. 3 maç yapacağız bu videoda. Destemiz bu deste. Eğer bitiremediyseniz bu desteği kullanabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Bu tarz etkinlikler geldiğinde gününde atmaya çalışıyorum ki herkes bu etkinliği bitirebilsin. Etkinliğin özeti aslında şöyle: goblinler ve iskeletler var ve büyüler var. Bu desteği alırken düşündüm hangi kartları oynayabilirim diye. En mantıklı şey balon geldi çünkü havaya bakan doğru dürüst bir kart yok. Ya iskelet ejderleriyle havaya vuracak ya da dart goblin ile. Ya da binayla balonu ortaya doğru çekebilirler ki bu etkinlikte oynayanlar aslında çok taktik yapmadığı için o pozisyonları bilemeyebilirler. Güzel bir balon atağına çıkalım. Özelliği bassak bir de bakalım nasıl durduracak. Gördüğünüz gibi balon her türlü kuleye doğru gidiyor. Rakibin destesi de fena değilmiş. Zaten bu etkinlikte iskelet kral oynamak zorunluluk gibi bir şey. O kadar kart arasında bir şampiyon koymuşlar ve o da iskelet kral. Goblin fişini arkaya doğru attım, tomruğu var çünkü. Evet, bu fake yedi. İksir az. Evet, etkinlik videosunda bir tık daha az taktik yaptığımız için bir konudan bahsetmek istiyorum, hem muhabbet havası olur. Yayınlara tekrardan başlayacağım bu sefer düzenli bir şekilde. Tabi üniversite sınavından sonrayı düşünüyorum. İstanbul'a yeni evime taşındım. Kamerayı falan her şeyi kurdum, yayın yapmaya hazırım. Yayın yapacakken Instagram'dan duyururum. Şöyle iskelet ordusuyla başlayalım. Özelliğimizi dolduralım. Özelliğimizi doldurmadım. Bekleyeceğim, dart goblin atacağım. Evet, sanırım kaçırdık ama problem değil. Özelliğimiz gene doldu. Bir de etkinlikte herkes iskelet oynadığı için iskelet kralın özelliği her zaman doluyor. Büyülerini çıkardığı elinden Dark Goblin'imiz çalışacaktır. Artık balonla vurabiliriz. Balon kulesini aldık bence kuleyi. Deste yaparken atak kartlarına baktım. Mezarlık vardı, köstebek vardı. Hiçbiri gerçekten bu etkinlikte tutmaz. Çünkü mezarlık oynasan dart goblin var herkeste. Köstebek oynasan herkeste iskelet kral var. Yani en mantıklı seçenek burada balon oynamak kalıyor. Geldik 6 galibiyete. Bu video kısa olursa da artık emojilerimi gösteririm veya kule görünümlerimi gösteririm. Karşımızda Pastoral olan birisi var. Eskiden mesela her şey daha farklıydı. Şimdi Pastoral olan etkinlikler elenmiyor. Benim bir arkadaşımın Pastoral'i vardı ve insanlara maçı salıyordu. Sırf kendisi elenmiyor diye, başkaları kazansın diye. Rakip Goblin kulübesi kullanıyor. Mantıklı geldi bana. Acaba bir güçlendirme gelir mi Goblin kulübesine? Eskiden bir ara kullanılıyordu. Mezarlıkla beraber. Köprüden çok agresif oynuyor. Bence dengeleme ekibinin mezarlığa karşı bir takıntısı var. Goblin kulübesini güçlendireceklerini zannetmiyorum bu yüzden. Evet, kartopu atmak zorundayız gibi duruyor. İksiri yok gibi bir şey şu anda. Son iksire yakın bir iksiri var ve gitti Goblin kulübesi attı. Özellikle basmama gerek bile yok. İşte bu yüzden iksiriniz olmadan aslında hamle yapmamalısınız bence. Yani karşınızdaki iksir saymayı az çok biliyorsa böyle yakalanabiliyorsunuz. Elimde bir sürü atak kartı ve büyü var.
Şunu fark ettim, aslında bu etkinlikte kasırga kullanabiliyorsunuz ama kimse almamış. Bu kadar iskelet ve Dart Goblin arasında hakikaten mantıksız olurdu kasırgayı kullanmak. Mezar taşını atmıyorum, balonu var biliyorsunuz. Ama bu adam son iksirle oynuyor. Yani deminki olaydan sonra tecrübe etmesi gerekiyordu aslında. Adam o Goblin kulübesini attıktan sonra o kadar çaresiz kaldı ki saldırmak istemedim. Ama yapacak bir şey yok. İşini bitirmeye çalışacağım. İyi oyundu. Bu arada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Eğer ikinci cihazınız varsa rakibin iksirini kontrol etmeniz gerekiyor. İksir sayamıyorsanız. Gerçekten bunun size çok faydası olacaktır. Taktik yapıp üstüne bir de iksir sayarsanız gerçekten çok yüksek kupalara çıkabilirsiniz. Mesela bazı ülkelerden oyuncular çok fazla var. Üst kupalarda. Japon oyuncular çok fazla var bir kere. İspanyollar çok fazla var. Brezilyalılar çok iyi oynuyor. Ama Clash Royale Çinlileri oyundan attı. Artık onlar kendi serverlarında oynuyorlar. Sanırım ülkelerinde bir düzenleme varmış. Belli bir saatten sonra çocuklar oyun oynayamıyormuş. O yüzdenmiş. Yani şu an oynadığımız oyunda Çinliler yok. Onu söyleyeyim yani. Şöyle Dart'la kontrolü sağlayalım. Küreselde bir sürü Türk olalım. Birbirimize yardımcı olalım. Onu istiyorum ileride. Evet, etkinin değişmeyen kartları İskelet Kral, Oklar ve Dart Goblin'i kullandık. Rakibin Dart Goblin ve okları çıkmışken şöyle bir atak başlatalım. Havaya karşı güçlü bir destesi var. İksiri az şu anda. Köprüden basacağım İskelet Kralı. Bu etkinlikte iksir kontrolünü fazla yapamıyor galiba oyuncular. Oraya bir kart daha atar umarım. Oklarımı atarım. Acaba o tomruğu atarken ne düşünüyordu? Özellikle yayınlarda göreceksiniz, snipe denen bir sistem var. Meksikalılar bunu bana çok fazla yapıyor ve bu yüzden çok fazla kupada maç kaybediyorum. Sizin maça gireceğinizi bilip anti deste alıp maçı tıklıyorlar. Tabi bu yüzden birlik içindeler Meksikalılar. Öylesine bir atak yaptım hiç düşünmeden. Zaten ilk kulesini aldık. Bu etkinlikte de emoji veriyor bir tane. Garip bir emoji var. Sevdim mi sevmedim mi bilemedim. Rakip mezarlık kullanıyormuş. Gerçekten çok garip. Dark Goblin'in varken ne kadar vurabilir bilmiyorum. Gerçekten bu oyunda deste çok önemli bir şey. Artık 10 saniyesi kaldı. Mezarlık geliyor mu? Evet, iyi oyundu. Böylece etkinliği bitirmiş olduk. Kaybetmeye yakın bile olmadık, o kadar yani. Umarım siz de bitirebilirsiniz etkinliği kolay bir şekilde. Elimden geldiğince taktik vermeye çalıştım. Ve yeni emojimizi alıyoruz. Hemen göstereyim emojilerimi. Şöyle bir dinlemek istiyorum emojiyi. Evet, gerçekten garip bir emoji. Aslında biliyorsunuz ben çok fazla emoji kullanan bir insan değilim. Ama emoji destem şu şekilde. Şimdi gelelim kule görünümüne. Kule görünümü kullanmıyorum. Açıkçası süsten çok taktik tarafıyla ilgilendiğim için. Ama kullanabilirim yani, fark etmez. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.